iki aracın yalıtım farkını göstermeye çalışacağım. Dip gaz yaptım. Hadi Formatik. BMW yol tutmaz geyiklerine gülüp geçersiniz. Mis gibi tutuyor işte. Daha ne yapsın? Mercedes agresif devirleri çok tercih etmiyor. Geri vites yapıyoruz. Bir de aynı yerden Mercedes'e deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Bunlar akustik yalıtımlı camlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün D segmentinde ezeli rakip iki markanın iki önemli temsilcisiyle, hatta bunların en yeni versiyonlarıyla birlikteyiz. Öncesinde G20 320'yi kullanmış, sonrasında W206 kasa C200'e geçmiş ve bu iki aracı da yakından tanıyan biri olarak bir arabacının dikkat edebileceği tüm detaylardan bahsetmeye çalışacağım. Dış tasarım olarak ikisi de çok iddialı. G20 kullanırken C200 görünce şunlar çok güzel oldu ya diyordum. Şu an C200 aldım, G20 görünce ya G20 iyiymiş aslında diyorum. Tasarım göreceli bir konu ama iki araç da çok orantılı boyutlara, çok güzel hatlara, ince tasarım detaylarına sahip oldukları için genel tarafından seviliyor. BMW 320'yi iptal edilmemiş M Sport süspansiyonlara sahip, 18 jantlarla birlikte M Sport frenlere sahip. Bunları neden söylüyorum? Çünkü süspansiyon, konfor ve fren denemeleri yapacağız. Kombinler önemli. C200 Formatic One Edition AMG paket, alçaltılmış AMG süspansiyona ve 19 inç jantlara sahip. Mercedes'te de delikli disklere sahip güçlü bir fren sistemi mevcut. Her iki araçta da üreticilerin opsiyon olarak sunduğu spoiler mevcut. Bu şekilde ikisinde de hem sportif hem de şık duruyor. Genel tasarımda Mercedes daha yuvarlak hatlı bir araç. Keskin çizgilerden uzak durulmaya çalışılmış. Ovalleştirilmiş detaylarla daha akıcı bir tasarıma sahip. BMW daha keskin, daha belirgin ve daha sert tasarım çizgilerine sahip. Bazı çizgileri cetvelle çizilmiş gibi düz çekmişler. Bu da aracı agresif ve sportif gösteriyor. Farlar ve panjur açısından iki araç da çok şık. Mercedes'in logosu ön plandayken BMW'de böbrekler altın oranla dikkat çekiyor. BMW'de adaptif led farlar varken Mercedes'te Digital Light sistemi var. Dışarıdayken bagajlara bakalım. İkisinin de bagajı elektrikli açılıp kapanabiliyor. BMW bagajı 480 litre iken Mercedes'in bagajı 455 litre. Arada 25 litrelik bir fark var. BMW bagajında çift taraflı kullanışlı organizer alanları var. Alt tarafta akü olduğu için alt tarafı kullanamıyorsunuz. Koltukları, bagajdaki bu kolları çekerek şöyle yatırmak mümkün. Sonrasında da böyle dokunmanız gerekiyor. Mercedes'te sadece solda alçak bir organizer kullanılmış. Bagaj altı ıvır zıvır bölümü mevcut. Mercedes bagajının içeriden pinle kilitlendiğini söylemem gerekiyor. Bu önemli bir detay bence. Koltukları da şunları çekerek, şunu da çekerek yatırabiliyoruz. Dış detayları yolda görerek bile karşılaştırabileceğiniz için ben içeriye geçmek istiyorum. Önce arka yaşam alanlarına bakalım. Boyum 1.83 ve her iki aracın sürücü koltuğunu da kendime göre ayarladım. 3 serisindeki taba deri döşeme kalitesini kesinlikle arttırıyor. Arka kapıda kullanılan malzemeler yukarıdan aşağıya kadar kalite olarak yüksek. Burada ince bir ambiyans ışığı mevcut. Bakın kapıların alt kısımlarında da kalite belli bir seviyede. Bacak mesafesi bu şekilde. Koltuk arkası cebi file şeklinde yapmışlar. Şaft tüneli evet yüksek ama C'de de aynısı olduğu için bu ayırt edici bir durum olmayacak. Arkada menfezlerle birlikte klima kontrolünün ve Type-C çıkışlarının gelmesi BMW'ye artı yazıyor. Arkadan baktığınız zaman da yolcu olarak manzaranız bu şekilde arkadaşlar. C serisinde beyaz deri koltuklarla birlikte yine premium havasını alabiliyorsunuz. Göz hizanızda kalan her yer deri, alüminyum, piyano bilek ve ışık modunda olduğu için daha şatafatlı gelecektir. Alt kısımlarda biraz daha zayıf kalıyor ama üst kısımlar daha çekici olduğu için oraya gözünüz görmüyor. Diz mesafesi bu şekilde. Bu iki araçtan birini seçme sebebi kesinlikle iç mekan genişliği olamaz. Çünkü vaat edilenler birbirinden çok farklı değiller. Mercedes'te eksi olan durum arka havalandırmalar için 3. iklim klimanın olmaması. Evet bu opsiyon biliyorum ama yaygınlığı muhtemelen %1 falandır herhalde. Yine Type-C ve USB çıkışları arkada olmadığı için öndekilerden rica etmek durumunda kalacaksınız. BMW koltukları Mercedes'e göre daha sıkı ve daha sert görünüyor. Kesinlikle daha sportif. Yan yükseltiler sürücüyü sarma konusunda daha başarılı. Sert dokulu olmasına rağmen koltuklar rahat. Tabii ki elektrikle ayarlanabiliyor ama baldır desteği ve kafalık ayarı manuel olarak yapılıyor. Mercedes'te delikli deri koltuklar tasarımlarıyla, daha yumuşak dolgularıyla daha yüksek koltuk konforu vaat ediyor. BMW kapı tasarımında üst kısımlarda deri dikişler ve detaylar yok mesela ama bu kısım deri olarak yapılmış. Alüminyum kapı kolu ve cam açma düğmeleriyle baştan aşağı sıkılık bütünlük güzel.
Alt taraflarla üst taraflar arasındaki fark belirgin şekilde göze batmıyor ama kapılar kesinlikle çok sıkı. Kapı cepleri de yine bu şekilde. Kapı tasarımında Mercedes yine göze hitap eden daha çok unsur kullanmış. Deriler, dikişler, alüminyum piyano bilek kombinleri, ışık oyunları hep birlikte göze hitap etmeyi başarıyor. Gelelim komple iç tasarıma. İşte burası görecelilik içeriyor. İç mekanda sizce hangisi daha şık? Bunu yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. BMW'nin direksiyonu ortası dahil komple deri kaplı. Alüminyum detaylara da sahip. Ele çok iyi oturan, çok düzgün bir direksiyon ama daha düz ve daha yalın bir tasarımı var. BMW'nin sportif direksiyonlarını hep sevmişimdir ama ikisinden biri derseniz eğer Mercedes'in altı düzleştirilmiş direksiyonu offsetli yapısıyla, delikli derisiyle şahsi tercihim olurdu. BMW kadranlar konusunda biraz tutuk. Kadranlar arası geçişi aracın modları aracılığıyla yapıyorsunuz. Bir de kadran ayarlarından farklı birkaç tasarım seçebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ancak farklı seçeneklerde bile görüntü olarak belli bir tasarımın ötesine gitmiyor. Ben BMW'de klasik bir hız devir göstergesinin olduğu kadran tasarımı görmeyi isterdim. Kadran konusunda Mercedes daha çok çeşit sunuyor. Klasik kadran benim kullanmayı en çok tercih ettiğim kadran. Sportif kadrana geçtiğiniz zaman mesela bambaşka bir görüntü oluşuyor. Ambiyans kadranıyla yine şatafata oynanmış. İstediğiniz kadranı da istediğiniz sürüş modunda kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir kısıtlama yok. Şimdi gelelim multimedya ekranlara. Tasarım göreceli dedik ama sürüş güvenliği açısından BMW'nin ekranının konumlaması daha iyi arkadaşlar. Ekranla uğraşırken yol görüşünüzü tam kaçırmıyorsunuz. Ekranı uzak olsa da sürüş pozisyonunuz değişmeden iDrive'la bütün menülere rahatlıkla hükmedebiliyorsunuz. Yalnız maalesef BMW yeni nesilde o kullanımı çok kolay iDrive sistemini biraz daha işlevli hale getireyim derken aynı zamanda biraz daha karmaşıklaştırmış. Özellikle Android logolu ve nispeten küçük yazılı bu küçük simgelerden bir yerlere ulaşmaktan herkes hoşlanmayacaktır. Mercedes'te ekran size yakın, dokunmatik kolay ama ekranla ilgilenirken gözünüzü yoldan bayağı bir ayırmış oluyorsunuz. Bence bu önemli bir ayrıntı. Mercedes'in üst konsolu yine deri ve dikişleriyle lükse vurgu yapıyor. Menfezlerde ve işçilikte menfezlerin içine kadar ambiyans ışıkları doldurularak görüntüyü oynamaya devam ediyor. Konsol tasarımı, katlar arası geçişler, göze görünen yerler ambiyansla çok güzel harmanlanmış. Orta konsolu Mercedes bardaklıkla içeren büyük bir gözle doldurmuş. Kapalıyken burası tamamen boş kalıyor. BMW'nin makyajında konsolun üzerine boylu boyunca bu monte edilen ekrana eleştiriler gelmişti. Deri kaplama olmasa da konsolda kullanılan malzemelerin kalitesi ve işçiliği gayet yeterli. En önemlisi trim sesi açısından huzurlu bir kabin oluşturulmuş. BMW içine ambiyans ışıkları yerleştirmemiş ama menfezler sade şıklıkta. Orta alan iDrive ve vites ile daha dolu dolu duruyor. Ancak ben BMW'de vites seçici tuşun gelip vites kolunun gitmesine üzüldüm. Onu belirtmek istiyorum. Bu gözün altında yine 2 adet bardaklık ve kablosuz şarj alanı mevcut. Ve fonksiyonellikten uzak küçük torpidolar. Mercedes'in burada kaplama bile yok mesela. Üste bir raf yapmışlar ama burası çok dar. Alt tarafta yine büyük değil. BMW'de de durum farklı değil. Kapak kaplanmış ama içerisi yine çok küçük. Yolcu koltuklarında iki araçta da elektrik ayarı mevcut ama Mercedes'te hafızalı yolcu koltuğu olması pek bulunmayan bir detay. Bu arada başka bir detaya daha değineceğim. Bakın cam arasında bir girinti var. Bunlar akustik yalıtımlı camlar. Arada bir malzemenin üstüne çift cam preslenerek yapılıyor. Bu da rüzgar sesi açısından avantaj olarak dönüyor. Mercedes'e de bakalım. Mercedes'in camı da kalın ama bu standart bir cam arkadaşlar. Mercedes'te de böyle bir paket var bildiğim kadarıyla ama ülkemizde sunulmuyor. Bu da G20'nin özellikle rüzgar yalıtımı konusunda elini kuvvetlendiriyor. Arkadaşlar motorlara da bakıp sürüşe geçelim. BMW 320i 1.6 litre hacminde B48 B16 olarak bilinen 170 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bir motora sahip. 2 litreden downsize edilen bu motor yazılımla 2 litrenin potansiyelini kullandığı için 250, 280, 300 beygir versiyonlara kadar farklı yazılım çeşitleriyle güçleniyor. Bu da performans merakları için BMW'yi direkt olarak ön plana çıkarıyor. G20'nin kaputunda kaput keçesi yok diye çok laf edilmişti. Bakalım olmaması motor sesini ne kadar etkiliyor onu hep birlikte göreceğiz. Bakın Mercedes'te kaput keçesi mevcut. Burada bir de turbonun sıcağını izole etmek için bir malzeme daha konulmuş. Bu kocaman kaputun altında bu kocaman görünen motor da 1.5 litre. Ancak bu motor güçlü bir 1.5 litre. 204 beygir gücü ve 300 Nm torku olan bir motor. Ayrıca buna ek olarak 20 beygir güç ve 200 Nm tork üreten elektrikli motor desteği de mevcut. İki aracın da stok olduğu durumlarda Mercedes gücüyle ön plana çıkabiliyor. Hadi artık sürüşe geçelim. İki araçta da sırasıyla Arnavut kaldırma dediğimiz bozuk bir yola girerek başlamak istiyorum arkadaşlar. Bir salınım ve trim denemesi yapalım. Burada ben susacağım. Siz gerekiyorsa kulaklıkla dinleyin.
az önceki inişi bir de geri tırmanış olarak tırmanalım. Bakın burada düz yolda büyük boyutlu tümsekler var. Onlardan da sırayla benzer hızlarla geçmeye çalışalım. Evet, bu ilk karşılaştırmaydı. Ne dersiniz? BMW'nin iç mekanda daha sıkı ve biraz daha sessiz olduğu hissediliyor değil mi? Mercedes'te alçaltılmış AMG süspansiyon çok konfor odaklı değil. Bunu fark ediyorsunuz zaten. Süspansiyon konforu için avantgard donanım tercih edilirse bence daha iyi bir tercih yapılmış olur. Geçişler ve kasa C200 incelemesinde söylediğim gibi rigid ama iç mekan buna tam eşlik edemiyor. Duyulan sesler kabinin içinden gelen sesler. Benim daha önce sahip olduğum G20 M süspansiyonlu değildi. Bu M süspansiyon olduğu için daha da sert. 18 jantlarla derin çaplı olmayan yol derinliklerinde veya keskin olmayan çukur ve tümseklerde bence aracın darbe emişi gayet başarılı. Süspansiyon aralığı biraz kısa ama standart yol koşullarında D segment sedan konforunu veriyor. Şahsen yine de M iptalli veya mümkünse adaptifli versiyonlardan birini tercih etmek isterim. Çünkü sürekli konfor virajda 3-5 km/saat daha hızlı tutunma limitinden ya da 1-2 santim yatma hissinden daha önemli diye düşünüyorum. Şuradan bir U dönüşü yapacağım. Muhtemelen size Mercedes'in dönüş çapına arka aks etkisini göstereceğim. Bakalım BMW'de nasıl olacak, Mercedes'te nasıl olacak? Döner mi? Yok. Yok, dönmedi. Geri vites yapıyoruz. Bir daha aynı yerden Mercedes'e deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Hadi Mercedes. Hadi Mercedes. Hadi. Hadi. Evet, işte bu. 2,5 derece dönse ne olur dersiniz ama sonuç muazzam. Şehir içi kullanımda bu çok büyük bir artı. W206 alınacaksa bence arka aks opsiyonuyla alınmalı çünkü gerçekten keyifli. BMW ZF8 şanzımanla dur kalk trafiğinde ve duruş kalkışlarda çok medeni ve çok akıcı. Bunu çok beğeniyorum. Bu durum şanzımanın en az geçiş hızı kadar keyif veren bir durum. Ayağınızı gazdan çekince aracın akıcı bir şekilde yavaşlaması, ayağı frenden kaldırınca yine aynı akıcılıkta gaza basmadan kalkışı ve devam edişi, şanzımanın rolanti devrinde verdiği ilerleme kuvvetiyle motorda en ufak bir dalgalanma, ritim değişikliği olmadan aracın yürümesi gerçekten çok güzel. Mercedes'in 9 G-Tronic şanzımanı da yine baştan sona konfor odaklı ayarlanmış. Performansı kullanımda bile konfor sunmaya çalışan bir şanzıman. Dur kalk trafiğinde yine başarılı. Vites geçişleri ve akıcılığı yine şikayet ettirmeyecek, hatta keyif verecek türden. Start stop'ta bile elektrik destekli motor sayesinde durma ve çalışma anında sıfır sarsıntı ile devam edebiliyorsunuz. Araçların dip gaz şanzıman tepkilerinden bahsetmezsek olmaz tabi. Denemeleri çoğu kişi için %90 ve üzeri kullanım modu olan Comfort modda yapacağım. Burada kamerayı değiştiriyorum. BMW'de bunu sevmiyorum. E kasada da böyleydi. F kasada da böyleydi. G kasaya geçtik, hala böyle. D modunda kaçıncı viteste olduğunuzu göstermiyor. Siz gaza basış sesimi ve aracın tepkilerini zaten duyup göreceksiniz. Burada 60'lardan bir basalım arkadaşlar. 5500 devir üzerinden devam ediyor. 80'lerde bir basalım. Bu kez 4500 devir yaptı. Biraz düşük kaldı devir. Hızlanma bu şekilde. 90'dan basalım. Evet, 5000 devirden yürüyor. Arkadaşlar bu BMW motoru zaten maksimum gücünü 5000 devirde üretiyor. Yani şanzıman D konumunda bile olsa uygun vitesi tam olarak maksimum güç bandını bıraktığı için motor şanzıman işbirliği ortaya çıkmış olup maksimum güçlü araç yürümeye çalışıyor. Mercedes'teyiz. 60'lardan basalım. 5'ten 2'ye alarak devam. 4000 devrin biraz üstünde devam ediyor arkadaşlar. Hızlanma bu şekilde. 80'lerde 6'dan 3'e aldı ama yine 4000 devir altından yürüyor. 90'da yine 6'dan 3'e aldı. Bu sefer 4500 devirden devam. Gördüğünüz gibi Mercedes agresif devirleri çok tercih etmiyor. Bu yüzden D'deki dip gaz yürümelerde Mercedes'in ilk etapta geri kalmasına şaşırmamak lazım. Mercedes'in motoru zaten maksimum gücünü 5800 devirde veriyor. Şanzıman dip gazla motoru 4000-4500 devir arasından yürütüyor. Sonuçta da bu motor muhtemelen bu devirlerde 150-165
arasında bir güç üretmiş oluyor ve 204 beygir gücün size ulaşması biraz geç kalmış oluyor. Yani siz C200'ü yürütmek istiyorsanız manuel alıp 5000 devir üzerinden, hatta 5500 devir üzerinden gazlarsanız kesinlikle daha iyi performans alacaksınız. Arkadaşlar, aracın tutulma limitlerini yoklamak için otoban bağlantılarını kullanacağım. Burada güzel bir bağlantı yolu var. BMW'yi bir yoklayalım. Sonra da aynı yere C200'e bir girelim bakalım. Normale göre hızlı ama bizim için biraz az oldu. Direksiyonla tutuşu yoklayıp hızlanmaya çalışacağım. Bu direksiyon açısında arkadan aktarmada dengeli gazlamak lazım ama yavaş bile kaldık. Araç dengeli, kesinlikle tam limitte bir dönüş değildi. Tutuş hissi güzel. C ile aynı yerdeyiz. Biraz daha yüksek bir hızla giriyorum. Evet, gayet sıkı tutuyor. Ciddi bir savrulma. 4 çeker avantajı ile gaza daha rahat davranabiliyorsunuz. İşte böyle gazlayarak çıkmak da güzel. Evet, tatmin oldum şu an. Güzel. Şu dönüş bile aslında yalnız olmadığınız sürece yanınızdaki herkesi rahatsız edecek bir savrulma içeriyordu. Yalnız sürücü için tedirginlikten uzak ve tatmin edici bir dönüştü. Burada başka bir bağlantı noktası var. Bu viraj daha geniş ve rahat başlıyor ama sonlara doğru dönüş sertleşiyor. Sesleri duyuyorsunuz. Hatta savrulmayı görüyor olmanız lazım. Mis gibi tutuyor işte, daha ne yapsın. Bakalım C ne yapacak burada? Burada bir şey yok. Direksiyon açısı BMW'den daha fazla. Savrulma ciddi. C'de gaza basma rahatlığı daha fazla. Bak, vites küçüldü, güç verdi ama denge düzgün. Ya güzel yani. Araç karakterinin sürücüyle uyumu da önemli burada ama ikisinden herhangi birine alışan ya da ikisinden herhangi birine daha yatkın olan diğerini beğenmeyebilir yani. Bu normal bir durum bence. Burası son bağlantı yolumuz. Takipteyim arkadaşlar. Uzun zamandır giren olmadı. Yol boş, bundan eminim. 50 diyor ama biz 100 bandında girdik. Hızlanmaya çalışacağım yine. Evet, bu sesi seviyorum. Arkadan aktarmalı kullanmaya alışmışsanız BMW yol tutma geyiklerine gülüp geçersiniz. Ama gayet güzel ya. Yani hafif girdiğim hızdan daha yüksek bir hızla çıktım. Yani budur. Kritik açık kalmış. Bu virajı kaçırmak istemiyorum. Dip gaz yaptım. Hadi formatik. İşte bu. Çok güzel çıkıyor. Çok güzel. Yani benim için burada seçim yapmak zor. İkisinde de ayrı tatlar var. Şimdi burada gişelerden sonra otobandayız. Burada aynı yolda yine size iki aracın yalıtım farkını göstermeye çalışacağım. Aynı gün otobanın aynı bölgelerini kullanacağım. Arada muhtemelen 1 saat kadarlık bir çekim süresi farkı olacak. Yer yer esen sert bir rüzgar mevcut. Hızı 120 otoban süratini alıyorum. Burada dinleyin. ...140... ...160... Bir de tünel çıkışı kaymak asfaltta dip gaz yapalım ve yalıtım meselesine noktayı koyalım. Gördüğünüz gibi özellikle motor yalıtımında kaputunda keçi olmayan BMW bariz bir şekilde daha iyi. Bazıları motor sesini duymayı ister, bazıları istemez. Bu tamamen zevk meselesi tabii ki. Ben ikisini de tarafsız bir şekilde sunmaya çalıştım. Rüzgar sesi ve lastik sesi açısından da G20'nin W206'dan bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kısım yolun en sakin bölümü. Burada da Borusan test sürüşlerinde yaptıkları eller serbest fren testini yapacağım. Aracın fren dengesini göstermek istiyorum. Testte bunu daha düşük hızla yaptırıyorlar ama ben burada 120 ile deneyeceğim. Arka sonsuz boşlukta, bundan eminim. Hız 120 civarında. Elleri bırakıyorum. İşte bu. Gereksiz yere tam durmak istemedim arkadaşlar ama ben bunu daha yüksek hızlarla da denemiştim. Gayet stabil. Fren yapınca direksiyonu tutmasanız bile aracın önü arkası ayrı oynamıyor. Çizgisinden hiç sapmadan stabilce duruyor. Bunu Mercedes'le deneyip onun tepkilerini de ölçmüş olacağız. Mercedes'teyiz ama yol bugün biraz kalabalık.
Arkam boş ama ani frenle diğer şerittekileri ne yapıyor bu dedirtmek istemiyorum. Şu an müsait gibi. Ceket uçtu arkadaşlar. Mercedes'ten de ben farklı bir performans tabii ki beklemiyordum. Gayet dengeli ama bunu bir şekilde göstermek istedim. Frenler iki araçta da güven verici şekilde. Bu noktada bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Yakıt tüketimlerine değinelim. İki aracın uzun dönem verileriyle başlayalım. 320i'nin 11.000 kilometredir hiç sıfırlanmamış ortalaması 8 litre. Mercedes'in 28.000 kilometre hiç sıfırlanmamış ortalaması 9.6 litre. Kullanım şartları tabii ki farklılık gösterecektir ama ikisini de kullanan biri olarak trafik şartlarında, dur kalklarda C'nin işte böyle 1-2 litre daha fazla yakacağını düşünüyorum. Uzun yol ve gazlama şartlarında ise iki araç oldukça yakın yakıyor. Tüketim söyle bana. 15.4. 15.6. Tamam ya, bunların tüketimleri hemen hemen aynı. Performans kıyaslamasında bunu deneyimlemiştik. Sonuçta aradaki artı eksi 1 küsur litrelik tüketim farkının da bu araçlardan birini seçerken sonuca etki edecek bir kriter olacağını düşünmüyorum. Performans karşılaştırması ile ilgili kapsamlı bir video çekmiştik. Onun linkini yukarıya bırakacağım. Özet geçecek olursak dip gaz yürümelerde Mercedes şanzımandan kaynaklı zaman zaman geri kalabiliyor ama üst hızlara doğru öne çıkmaya başlıyordu. 200 ve üstü hızlarda motorlar arasındaki güç farkı gözle görülür şekilde yola yansıyordu. Hadi yürü bakalım, yavaş yavaş. 5. İki araç birden gazladı. Oo, çok güzel. Tamam, kestim. Gece iç mekan detaylarını göstermeden videoyu sonlandırmak istemedim. Özellikle gece Mercedes'in içinde olmayı seviyorum arkadaşlar. BMW'de yine rengi değiştirilebilir ambiyans ışıkları mevcut. Büyük ekranla birlikte içerisi sade şıklıkta. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. İki araçta da yaptığım bu sürüşlerden çıkan videolarla iki aracın kıyaslamasını merak edenlerin aklında soru işareti kalmayacaktır diye düşünüyorum. Sizin tercihinizin hangisi olacağını ve nedenini belirtirseniz sevinirim. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.